Bu çok sorulur bu soru. Ya Talha Bey, bu insanlar nasıl ısınıyorlarmış? Hocam tüllerle geziyorlarmış hanımlar haremde değil mi diyor, tüllerle. Gaziantep'liler buna tandır diyor. Kayseriler de buna iskembi diyorlar. Osmanlı'da kadıncağızlar, kürklerin, tüylerin hepsi içeriye bakıyor. Peki bu bilgiler ışığında soruyorum. Hürrem Sultan, Valide Sultan oldu mu olmadı mı? Karşınıza şöyle bir soru geldi. Topkapı Sarayı'nda yaşayan son Valide Sultan kimdir? Cevap, valide dairesinden valide taşlığının avlusuna çıkan bir kapı var. Kapının üzerinde Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin bir ayetinin küçük bir bölümü yazıyor. Peki bir annenin odasında niye bu ayet yazar? Onlar Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyorlardı. Hiçbir şeyi bir yere boşuna yazmamışlardı. Topkapı Sarayı'ndayız, haremdeyiz ve haremde Kara Ağlar taşlığından geldik. Kalfalar ve Ustalar Dairesi'nin yanından geçtik. Şimdi valide taşlığına giriyoruz. Valide, yani padişahın annesi. Kolay gelsin. Topkapı Sarayı'nın belli bölümlerinde bu tarz ocaklı aralar vardır. Yani ortada sıcaklığı sağlayan, bu çok sorulur bu soru. Ya Talha Bey, bu insanlar nasıl ısınıyorlarmış? Nasıl ısınıyorlarmış? Hep merak edilir. Hatta gazetecinin biri kaç sene oluyor, İlber Hoca'ya soruyor. Hocam tüllerle geziyorlarmış hanımlar haremde değil mi diyor, tüllerle. İlber Hoca da rahat bir adamdır. Şey diyor, evladım sen diyor hiç kışın Topkapı Sarayı'nda gezdin mi? Oran buran donar diyor. Yani bakın burası buz gibidir. Buz gibi. Şu an biz Ağustos sıcağında geziyoruz bakın. Şimdi bile hafif böyle ılıman. Burası kışın donarsınız yani. Bir koridor açalım arkadan geçenler için. Yol tıkanıyor. Nasıl ısınıyorlardı? Ben gözümle gördüm. Çünkü gravürleri var, minyatürleri var. Aramızda Anadolu şehirlerinden gelenlerin çok aşina olduğu bir uygulama. Gaziantep'liler buna tandır diyor. Kayserililer. Kayseri bir hanım vardı aramızda. Gitti mi o? Bizle geziyordu az önce. Ha. Kayseri yok mu başka? Kayseriler de buna iskembi diyorlar. Ben Kayseriler'de bunu konuştum. Hatta Kayseri'de eski evlerde gözümle de gördüm. Gaziantep evlerinde de gördüm. Tandır iskembi nedir o? Şimdi bakın Osmanlı'da kışın Topkapı Sarayı o kadar soğuk ki donuyor millet, hele kadınlar. Bizim bugün günümüzde kürkler nasıl giyiliyor? Püskülleri, tüyleri dışarıya bakarak. Çünkü bir noktada gösteriş de esas. Gösteriyorsun. Kuzgun tüyü, pars tüyü bilmem ne. Osmanlı'da kadıncağızlar, kürklerin, tüylerin hepsi içeriye bakıyor. Buz gibi çünkü hep içeri bakar. Burada nasıl oturuyorlar? Yere bir mangal konuluyor. Yani ateşi geçmiş, kıpkırmızı, közü kalmış bir mangal. Mangalın üstüne demir bir platform konuluyor. Onun üstüne yorgan atılıyor. Yorganın kenarına kadıncağızlar sıra oluyorlar. Yorganın içine girip yorganı gırtlaklarına, çene altlarına kadar çekiyorlar. Alttan yanıyor ya, sıcacık oturuyorlar. Tam ortaya da şey konuyor. İşte Gaziantep'in, Maraş'ın, Urfa'nın kuruları var ya. Cevizli sucuklar bilmem neler. Bir yandan yiyorlar, bir yandan alttan ısınıyorlar ve muhabbet devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda kadınlar böyle yapıyordu. Aynı sisteme tandır derken Güneydoğu'daki insanlarımız Kayseri civarına gider iskembi diyorlar. Benzer bir sistem yapılıyor. Odanın ortasında hatta taştan bir kuyu oluyor. İçinde ateş yanıyor. Üzerine bu sistemi kuruyorlar. Burada bu ocak yanıyor. Bu ocakta ımık ımık sağa sola giderek sarayın yan odalarını bu şekilde ısıtıyor. Hazırsanız geçiyoruz. Şimdi birazdan şu kapıdan içeri gireceğiz ve karşımıza Valide Sultan Dairesi gelecek. Valide adı üzerinde. Anne. Kimin annesi? Padişahın annesi. Padişahın annesi burada kalıyordu. Kimler burada kaldı, kimler? Şimdi tabii bizde dizilerden, romanlardan hemen aklımıza geliyor. Hürrem Sultan kesin burada kalmıştır. Bir insanın Valide Sultan olabilmesi için çok güzel. Yüksek sesle bir de alalım. Oğlunun padişah olması lazım. Yani kocasından uzun yaşaması lazım. Yani aranızda hanımlardan validesi olmak isteyen varsa Osmanlı dönemi bir kere adamları öldüreceksiniz. Kocalar önden gidecek ve oğlunuz padişah olacak. Peki bu bilgiler ışığında soruyorum. Hürrem Sultan, Valide Sultan oldu mu olmadı mı? Olmadı. Bir kere kocasından 8 sene önce vefat etti. Kendisi 1558'de vefat etti.
Kanuni 1566'da vefat etti. Oğlunun padişah olduğunu da görmedi. Kocası hayattayken vefat etti. Yani Valide Sultan dairesinde bu anlamda hiçbir zaman Hürrem Sultan kalmadı. Yani Valide Sultan değildi çünkü. Valide Sultan olmak için kocan ölecek, oğlun padişah olacak, bunları göreceksin. Peki madem Valide Sultan dairesine giriyoruz, bir soru daha sorayım. Osmanlı Devleti'nin son Valide Sultanı kimdir? Resmi, devletin herkesin kabul ettiği. Kösem Sultan değil, ondan sonra daha çokları geldi. Güzel bir cevap geldi. Mihrişah Sultan 3. Selim'in annesidir. 3. Mustafa'nın hanımıdır. Ve şimdi gireceğimiz bu dairede en son yaşamış Valide Sultan odur. Yani karşınıza şöyle bir soru geldi. Topkapı Sarayı'nda yaşayan son Valide Sultan kimdir? Cevap Mihrişah Valide Sultan. Bu doğru. Fakat benim dediğim Topkapı'dan sonra ne yaptılar? Dolmabahçe Sarayı'na geçtiler, Yıldız'a geçtiler. Son Valide Sultan. Normalde ne olmasa Sultan Vahdettin annesi olması lazım değil mi? Son padişahın annesi. Değil. Peki sondan bir önceki padişah kimdi? Mehmet Reşat Han. Onun annesi mi? O da değil. Ondan önceki padişah Abdülhamit Han. Abdülhamit Han'ın annesi mi? O da değil. Çünkü annesi 10 yaşına geldi. Peki kim? Cevap veriyorum. Abdülhamit Han'ın güzel cevap. Geldi doğru. Analığı, perestliği kadın. Hiç çocuğu olmayan bir kadın Osmanlı Devleti'nin son valide sultanı oldu. Hiç çocuk. İşte kader böyle bir şey. Siz ne kadar debelenirseniz debeleyin. Ben o makamı istiyorum. Ben bu parayı istiyorum. Allah istediğine veriyor. Hiç çocuğu olmayan bir kadın son valide sultan nasıl olur? Çocuğun yok. Yani bir kere baştan bitti olay. Perestüğü kadın Abdülhamit Han 10 yaşındayken annesi Tiremücügan kadın öldü. Baba Sultan Abdülmecid onu elinden tuttu. Bir diğer eşi, çocuğu olmayan eşi Perestüğü kadına götürdü. Bundan sonra onun annesi sensin dedi. Döndü ona, bundan sonra o senin annen dedi. Ve o ona o kadar iyi baktı ki, o kadar. Abdülhamit Han hep dermiş, o benim gerçek annem gibiydi. Hiç yanından ayırmazmış. Çok böyle halim selim, utangaç bir kadın. Şişli'deki evine kaçarmış. Yıldız Sarayı'nda durmuyor. Başkası olsa saraydan ayrılmaz. Bakarmış oğlan devlet işlerine dalmış. Hemen faytonu atlar. Gidermiş. Abdülhamit Han bakarmış, anne yok. Annem nerede? Şişli'deki evine gitti efendim. Hemen alın gelin. Hemen alın gelin. Sonra demiş, anne sen niye gidiyorsun? Ben seni yanımda, yakınımda, gözümün önünde görmek istiyorum. Ve bu kadın son valide sultan oldu. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Bu sarayda yaşayan, bu odada yaşayan son valide sultanın da kaldığı Mihrişah Sultan dairesine geçiyoruz. Kenarlarda duralım. Çok daraltmayalım yolu. Buradan bu tarafa geçeceğiz çünkü. Evet. Burası Valide Taşlığı, hemen bunun arkasında avlusu ve burası da Valide Sultan Dairesi. Tabii şimdi biz gözümüzde çok büyütüyoruz. Koskoca Osmanlı Devleti, devletin padişahının annesinin dairesi. Şöyle bir bakarsanız bizim az çok hali vakti yerinde olan birçok insanımızın evi, dubleksi buradan çok daha lüks, çok daha modern. Sıcak suyumuz var, kombimiz var. Yani çok daha donanımlı evlerimiz var. Burada en son 3. Selim'in annesi yaşadı. 3. Mustafa'nın hanımı yaşadı. Çünkü biliyorsunuz 3. Selim'den sonra Osmanlı tahtına 2. Mahmut geçti. 2. Mahmut sarayı Dolmabahçe'deki ahşap saraylara taşıdı. Ve böylece Topkapı Sarayı boşaltılmış oldu. Burada da artık bir Valide Sultan yaşamadı. Burada tek katlıymış. Bakın Valide Sultan şurada oturuyordu. Sizin o salonlarınız, koltuk takımlarınız falan yok. Biz çok daha lüks yaşıyoruz saraylardan. Şu gördüğünüz yerde kadıncağız şurada oturuyordu. Kahvaltısı önüne buraya geliyordu. Kadın uyurken şurada yatıyordu. Eskiden açıktı, giriyorduk, şimdi kapandı. Bakın şurada arada minicik bir sokuntu var. Minicik bir sokuntu. O yani orada çoğunuz yatmazsınız. Ay daral gelir bana diye. O daracık yere sokulup orada yatıyordu. Evet, şu an kameradan gayet güzel gözüktü. Orası onun yatak odası işte. Minicik, bir kişi uzanabileceği kadar bir derinliği, nişi olan bir yer. Onun sol tarafını görebiliyor muyuz kamera? Sağ taraf. Sağ. O sağda bir oda daha var. Gözükmüyor. Orası da küçücük bir oda, namaz, ibadet odası. Orada da ibadetini yapıyordu. Çok inançlı bir kadındı Mihrişah Sultan. 1766 kocasının iktidarı dönemindeki İstanbul depreminde Fatih'in yaptırdığı Eyüp Sultan Camii yıkıldı. Kocası ve oğlu 3. Selim cami yeniden yaptılar. O da yanına dev bir imaret yaptırdı. Şu an Mihrişah Sultan Eyüp imaretinde her gün
binlerce insana hala yemek dağıtılıyor her gün. Düşünün, bu kadının amel defteri kapanmadı, kabri de Eyüp'te. Allah bilir tabi. Bu üst kat onun döneminde oğlu 3. Selim tarafından annesi adına yaptırıldı. Bir ara kat, asma kat, şu merdivenle çıkılıyor. Yani Mirşah Sultan'a kadar bu bile yoktu. Normalde Osmanlı'da bu Topkapı Sarayı'nı yaptıran Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni'nin yaşlılık dönemine kadar hiçbir padişah hanımı, annesi buraya girmemiştir. Hiç. Onlar Bayezid'deki Sarayı Atik'te, eski sarayda yaşadılar. Kanuni yaşlılık döneminde hanım Hürrem Sultan'ı buraya sokmuştur. Çünkü Hürrem Sultan hakikaten çok farklı özel sevmektedir. Bakın aramızda birçoğumuz evliyiz. Ben de 23 yıllık evliyim. Yaşım ilerledikçe evlilik müessesesini daha iyi anlıyorum. Görüyorum ki evlilik en iyi arkadaşlıkmış. Bir yerden sonra insan anne babasıyla çok uzun konuşamıyor. Anlaşamıyor. Doğru mu? Çoluk çocuğuyla çok uzun konuşma anlaşabiliyor mu? Hayır. Çünkü farklı nesiller. İnsanın en iyi arkadaşı eşiymiş. Ben onu anladım. Onun için düşünüyorum da insan yaşlandıkça eğer iyi anlaşabiliyorlar, aynı ortak zevklerden tad alabiliyorlarsa 80'ine 100'üne de gelse o karı koca birbirini dünyada en çok seven insanlar olacak. Arkadaşın o senin ya. En iyi o seni biliyor. En iyi sen onu biliyorsun. Ve bundan dolayı Kanuni Hürrem Sultan'ı ayrı seviyordu. Hatta köle kadın nikahıyla nikahlanmıştı. Ona özgür kadın nikahı yaptı. Ne demek bu biliyor musunuz? Senden sonra bir daha evlenmeyeceğim demek. İslam hukukunda istifraş nikahı, köle kadın nikahı, bunu size anlatırım ileride. Ve bu gördüğünüz yerde Valide Sultan dairesinde yaşayan son Valide Sultan Mirşah Sultan'ın oğlu 3. Selim'de, 3. Selim'in hiç çocuğu olmadı. Yani gelini Refet kadının çocuğu yoktu. Gelin kayınvalide birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki kadıncağız o üstteki odasının duvarına gelin için dualar yazmış. Maalesef bizim bir takım magazin seven basınımız geçtiğimiz yıllarda o yazıları haber yaptılar ama nasıl yaptılar biliyor musunuz? Gelinine yapmış olduğu beddualar bulundu diye. Yahu bizim atalarımız hep kötü olmak zorunda mı ya? Hiç bunların bir iyi yönü olmayacak mı? Bunları hiç anlatmayacak mıyız biz? Çocuğu olmayan gelini var padişahın anasının ve gelinle dua etmiş. Çok seviyor. Mezarları yan yana Eyüp Sultan'da aynı türbede. Gelin Refet kadın kocası 3. Selim'i cellatların elinden kurtarmak için kendisini onun önüne attı. O öldürmeye gelenlerin kılıçları kadının yüzünü parçaladı. Bir gözünü kaybetti. Refet kadın ölene kadar tek gözlü yaşadı. Ve bu kadın ölürken beni kayınvalidemin yanına defnedin dedi. Eyüp'te yatıyor. Yani bu net, aşikar misaller olmasa bu yalanlara bizi inandıracaklar. Ve gelelim buraya ait çok özel sanatsal detaylara. Hemen şöyle geçeyim. Pencereleri görüyoruz. Bakın bu gördüğünüz, dokunmadan bakalım. Bu gördüğünüz pencereler parlak beyazlar sedef kakma. Mat beyazlar, şu aradaki mat beyazlar fil dişi. Aralardaki böyle gölgeli kahverengilerin tamamı bağ. Yani kaplumbağa kabuğu. Yani valide dairesinin bizzat pencere kanatları. Son bir şeyle bitireceğim. Valide dairesinden valide taşlığına avlusuna çıkan bir kapı var. Kapının üzerinde Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin bir ayetinin küçük bir bölümü yazıyor. Vallahu hayrun hafizen ve huve erhamur rahimin. Tamamını söyleyeyim. Gâle hel âmânüküm aleyhi illâ keme âmintüküm ve alâ ahihi min gabli vallahu hayrun hafizen ve huve erhamur rahimin. Ayetin tamamını okudum. Burada ne demek bu? Bunun kelime anlamı şu. Yani hıfzedenlerin, koruyanların en hayırlısı Allah'tır. Allah merhametlerin en merhametlisidir. Burada böyle yazıyor. Peki bu ayet Yusuf suresinde niye geçiyor? Hani hatırlayın, Yusuf Aleyhisselam Mısır'a köle olarak gitti. Zindanlara atıldı. Firavun'un rüyasını tabir etti. Sonra yükseldi. Bir nevi ekonomi bakanı oldu. Kardeşleri buğday kıtlığında yardım için geldiler. Ve yardıma geldiklerinde tanıyor tabii abilerini. O kötü abileri tanıyor. Ve diyor ki siz bu kadar mısınız? Biliyor, bir küçük kardeş var. Kendi annesinden doğan bir kardeş daha var. Bünyamin. Diyorlar ki bir küçüğümüz daha var, onu getirmedik. Niye getirmediniz? Babamız bize vermedi diyorlar. Çünkü baba niye vermiyor? Yusuf'a yaptığınızı ona da yaparsınız. O da diyor ki o kardeşinizi getirmezseniz ben size buğday vermem diyor. Amaç özlemiş kardeşini görecek. Dönüyorlar Kenan'a, Suriye'ye, Mısır'dan. Baba diyorlar Mısır'ın meliki kardeşin gelmezse buğdayı vermem dedi. İlle ver diyorlar. O da size şu an okuduğum ayeti okuyor. Diyor ki işte ayetin anlamı işte gâle hel âmânüküm aleyhi illâ keme âmintüküm. Orada diyor ki ben diyor Yusuf konusunda size ne kadar güvendiysem Bünyamin konusunda da, Bünyamin geçmiyor onun konusunda da diyor size ancak o kadar güvenirim. Sonra da dua ediyor işte.
Yani çocuğunu Allah muhafaza etsin diye. Hıfzedenlerin en hayırlısı Allah'tır. O merhametin en merhametlisidir. Peki bir annenin odasında niye bu ayet yazar? Çünkü kendi oğluna dua ediyordu. Her buna baktığında her anne çocuğuna dua eder. Her anne. Burada Allah'ım oğlumu hıfzet, muhafaza et. Muhafaza edenin en hayırlısı sensin diyordu. O zaman ne yapacağız? Bu ayetin fotoğrafını çekeceğiz ve bunu mübarek gecelerde, özel günlerde, cumalarda, boş zamanlarımızda sık sık çekip Allah'tan yardım isteyeceğiz. Muhafaza edenin en hayırlısı sensin. Bizi muhafaza et ya Rabbi diyeceğiz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyorlardı. Hiçbir şeyi bir yere boşuna yazmamışlardı. Bu duanın şahsına Rabbim hem bizleri, hem ülkemizi, hem insanımızı, hem dünya Müslümanlığını hıfzetsin, muhafaza etsin. Çünkü o merhametlerin en merhametlisi. Devam ediyoruz. Şimdi padişahların kasabalarına gidiyoruz.